Paten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu aralar patiklerimde çok kullandığım böyle uzatmalı ilmek modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu örgü modeli gerçekten çok güzel ve örgülere çok yakışacak bir örgü modeli. Yapımı da gerçekten çok kolay. Sadece haroşa örgüden oluşan bir model. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, kendinize ördüğünüz örgülerinizde, hatta benim gibi patiklerinizde bu modeli kullanabilirsiniz. Modelimizin şöyle arka yüzünü de sizlere göstermek istiyorum. Burası modelimin arka yüzü. Burası modelimin ön yüzü. Modelim altının katları üzerine kurulan bir örgü modeli. Altının katları şeklinde ilmek atıyoruz. Artı bir ilmek de fazladan atıyoruz. Şimdi ben bu modelimi başlarken 48 tane ilmeğimi attım. Altının katları olarak artı bir tane daha ekledim. Bu şekilde modelim tam denk gelmiş oluyor. Şimdi sizlerle modelimizi tekrar küçük bir model olarak başlayacağım. Sarı ve gri renklerimi kullanacağım. İplerinize uygun şişinizi tercih edebilirsiniz. Altının katı şeklinde 24 tane ilmek atacağım ve artı bir tane daha ekleyeceğim. Modelim tam denk gelsin diye. Şimdi ilmeklerimi atmaya başladım. Altının katı şeklinde 24 ilmek artı bir tane daha ekliyorum ve 25 ilmek atıp geliyorum. Evet, 25 tane ilmeğimi şişime attım. Örgünün şu an arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum diğer şişime ve diğerlerini ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. İpimi arkaya attım. Bunu düz olarak örüyorum. Her zaman son ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve kenarlarım daha düzgün çıkmış oluyor. Örgümün şu an arka yüzündeyim ve ön yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde bir diş haroşa sırası oluşturdum. Modelimize başlarken burada da yine bir diş haroşa sırası örüp başlamıştım. Bunu 5-6 diş haroşa sırası da örüp başlayabilirsiniz. Ben direkt modele hemen başlamak için bu şekilde yaptım. Dilerseniz lastik örgüde örüp sonrasında modele de başlayabilirsiniz. Şimdi sırayı tamamlayalım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde diğer rengimi sarı rengime bağlayacağım. Şöyle iki ipimi birlikte götürüyorum. Kesmek yok. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakın 3 tane ilmeğimi ördüm. Dördüncüyü örmeden bu şişime geçirdim. Sonra yine örmeye devam ediyorum. 5 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 6.'yı örmeden bu şişime geçirdim. Yine 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ördüm. 6.'yı örmeden bu şişime aldım. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ördüm. 6.'yı örmeden bu şişime geçirdim. Geri kalan 3 tane ilmeğimi de örüyorum. Örgümüzün başında ve sonunda 3'er ilmeği gri rengimizle örüyoruz. Ortalarda hep 5'er tane var. Şimdi örgümün ön yüzünü çeviriyorum. 3 tane ilmeğimi bu şişime aldım.
ipimi arkaya atıyorum. Sarı renkli ilmeğimi örmeden şişim aldım. İpimi ön tarafa geçirdim ve 5 tane ilmeğimi örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzünü örerken bu ipimizi şöyle arkadan dolaştırıyoruz. Şu ilmeğin böyle arkasından geçiriyoruz. Sonra örmeye devam ediyoruz. 5 tane ilmeğimi ters olarak gri rengimle ördüm. Sarı renkli ilmeğime gelince ipimi şöyle arkadan dolaştırıyorum. Bunu örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Evet, bakın bu şekilde sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine gri rengimle devam edeceğim. Üç ilmeğimi ördüm. Sarı renkli ilmeği örmeden aldım. Şimdi 5 tane ilmeğimi örüyorum. 5 tane ilmeğimi ördüm. Sarı renkli ilmeği örmeden diğer şişe geçirdim. Aynı şekilde devam ediyorum. Ördüklerimi örüp örmeden aldığımı örmeden alıyorum. Sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. 3 tane ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya attım. İlmeği aldım. İpimi öne geçirdim. Örgünün ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. İpimi arkaya attım. İlmeğimi geçirdim. İpimi öne geçirdim. Yine ipimi arkaya attım. İlmeğimi örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. Ve gri rengimle de 2 diş haroşa sırası örmüş oldum, bakın. Örgünün arka yüzüne geçiyorum ve sarı rengimi alıyorum. İlmeklerin tamamını sarı rengimle örüyorum. Örmeden aldığım ilmekler de dahil. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilmeklerin tamamını sarı rengimle ters olarak örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet, modelimiz ortaya çıkmış oldu, bakın. 1 2 3. Şu 3 sıranın tekrar şeklinde ilerleyeceğiz. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi tekrardan gri renge başladığımız şekilde başlıyoruz. Örgünün arka yüzünden başlıyoruz. Şu an örgümün yine arka yüzündeyim. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Dördüncüyü örmeden alıyorum. Orta kısımlarda 5'er tane ilmeği örüyorum. 5 taneyi ördüm. 6.'yı örmeden aldım. 5 tane ilmeği ördüm. 6.'yı örmeden aldım. Yine modelimi örgünün arka yüzünde kurmuş oldum. Başta ve sonda 3'er ilmek örüyoruz. Örgümün ön yüzüne geçtim. Burada yine buralarda yaptığımız şekilde tekrar ederek ilerleyeceğiz. 2 diş haroşa sırası gri ördükten sonra sarıya geçeceğiz. Böyle 3 sıranın tekrarı şeklinde ilerleyelim ve modelimizi büyüterek ilerlemiş olacağız. Dediğim gibi modelim altının katları şeklinde ilmek atıyoruz. En son artı bir tane daha ekleyerek modelimizi böyle tam denk getirerek kurmuş oluyoruz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.